Cumhuriyetin yüzleri. ...27 Aralık 1919. Cumhuriyet tarihimizde önemli bir kilometre taşı. Sivas'tan yola çıkan Mustafa Kemal ve temsil heyeti Ankara'ya gelecektir. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özarslan bu tarihi günün önemini şu sözlerle vurguluyor. Ankaralılar Atatürk'e bir söz vermişlerdir. Bu söz 27 Aralık'ta Dikmen sırtlarında atamız Ankara'ya ilk geldiğinde gerçekten büyük bir galeyanla karşılanmıştır. İşte Ankara'nın en önemli günü de odur. 27 Aralık 1919 son derece manidar bir gündür. İlk defa milli mücadele, ilk defa bağımsızlık hareketi halkla buluşmuştur. Dolayısıyla 27 Aralık'ta Dikmen sırtlarında adeta etle kemik buluşmuştur. Daha da çarpıcı bir ifadeyle ateş ile barut buluşmuştur 27 Aralık'ta Dikmen sırtlarında. Birinci Dünya Savaşı bitmişti. Artık tarih sahnesinde bir dönemin sonuna gelinmişti. Kasvetli ve karamsar günlerdi. Ülkenin üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Sevr Anlaşması'na göre Anadolu toprakları parçalanıyordu. Ama bu karanlığı ve umutsuzluğu yok edecek, ya istiklal ya ölüm diye yola çıkan güçlü bir meşale vardı. Anadolu'nun üzerindeki bütün karanlık bulutları dağıtacak bir umut ışığı. Mustafa Kemal, bağımsızlık yolunda ilk adımı atmak ve halkla el ele, yürek yüreğe vermek üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Ardından 12 Haziran 1919'da gittiği Amasya'da alınan kararlar Amasya Genelgesi olarak yayınlandı. Daha sonra Erzurum'a geçti. 23 Temmuz'da Erzurum, 4 Eylül'de de Sivas Kongresi'ni topladı. Vatanın bağımsızlığına yönelik kararlar alındı. Milli iradeye dayalı hükümet kurulması ilk hedef olarak belirlendi. Tüm illere telgraflar çekilerek halkın kendi adına karar verecek temsilcileri seçmesi istendi. Seçilen temsilcilerin toplanacağı bir yer gerekliydi. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nı hem merkezi hem güvenli hem de cephelere uzak olmayan Ankara'dan yönetmeye karar verdi. ...18 Aralık'ta Mustafa Kemal ve başkanlığındaki temsil heyeti Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Şartlar çetindi. 1919 kışı hava buz gibi soğuktu ve yoğun bir şekilde kar yağıyordu. Sivas, Kayseri, Mucur, Hacı Bektaş, Kırşehir, Kaman derken sonunda Ankara'ya varıldı. Ankara günlerdir bu buluşmaya hazırlanıyordu. O dönem valilik görevini defterdar Yahya Galip Bey üstlenmişti. Şehirde güvenliği Ali Fuat Paşa sağlıyordu. Yahya Galip Bey bu karşılamanın Ankara'da bulunan Fransız ve İngiliz temsilcilerine bir gösteri olmasını da özellikle istiyordu. Tüm hazırlıklar tamamdı. Seymen alayı hazır bekliyordu. Tarihte eşine az rastlanır bu halk desteği, milli mücadelenin tarihi sorumluluğunu omuzlarında hisseden Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyetine elbette büyük güç verecekti. Tarih 27 Aralık 1919 günlerden cumartesiydi. Kış olmasına ve Dikmen tepelerine kar yağmasına rağmen hava günlük güneşlikti. Adeta yeni bir dönemi müjdeliyordu. Ankaralılar güne davul zurna sesleri ve hiç kuşkusuz büyük bir coşkuyla uyandı. Ankara'nın ünlü Dilsiz Ahraz İbrahim'i çıngırağını sallayarak dört bir yana Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya geleceğini duyuruyordu. Öğleye doğru yine şehirde çokça tanınan tellallardan Ali Dayı gür sesiyle bağırıyordu. Mustafa Kemal Paşa geliyor. Herkes aşağı yüze insin.
Günlerdir beklenen kavuşma için heyecan iyice artmıştı. Kazalardan ve çevre illerden gelenlerle birlikte Ankara nüfusu bir anda 80 bin kişiyi bulmuş, herkes sokağa dökülmüştü. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde yürüyor, kafileye davul zurna çalanlar eşlik ediyordu. 700 eya ve 3000 atlı seymen hazırdı. Atlılar arasında kadınlar da vardı. Seymen alayının bir kısmı İncesu Köprüsü'nden Dikmen Bağları'na, bir kısmı da Çankaya Bağları'nın batısındaki Kızıl Yokuş eteklerine dizildi. Alayın diğer kısmı ise istasyon civarında bekliyordu. Herkesin gözü yoldaydı. Atatürk, Dikmen sırtlarına varmadan Gölbaşı'nda onları karşılamaya gelen 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'yı ve Vali Vekili Yahya Galip Bey'i arabasına aldı. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler bu coşkulu kalabalığa yaklaştıklarında saatler 3'ü 10 geçiyordu. Önce uzaktan korna sesi duyuldu. Kızıl Yokuş'un altına dikilen sancakta kurban kesildi. Birazdan da 2 otomobil Kızıl Yokuş'a vardı. Davul zurnalar yeri göğü inletiyordu. Mustafa Kemal Paşa otomobilden indi. Elinde baston, başında boz bir kalpak, sırtında yine boz ve kemerli bir pardösü vardı. Herkesin ayrı ayrı elini sıktı ve Seymenlere doğru yürüdü. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özarslan anlatıyor. Binlerce Seymen, on binlerce Ankaralı bir hafta öncesinden Ankara'ya gelmeye başlamışlardır karşılama hazırlıkları için ve gerçekten büyük bir galeyan olmuştur Ankara'da o gün. Atatürk çok duygulanmıştır karşısında Seymenleri gördüğünde. "Merhaba efeler, neden geldiniz?" diye sorar. "Atam seni görmeye ve vatan uğruna ölmeye geldik," der bizim Seymenlerimiz. O da tekrar "Fikrinizde sabit misiniz?" diye sorar. Hep birlikte andolsun derler. Yani biz senin yanındayız. Hiçbir zaman da yanından ayrılmayacağız derler ve o sözü de her zaman yerine getirmişlerdir. Yaşa var ol sesleriyle ortalık inliyordu. Atatürk yürüyor, Seymenler ve halk paşayı selamlıyordu. Bir grupta Seymen alayı halinde kılıçlarıyla önde gidiyordu. Bir süre böylece yüründü. Atatürk'ü karşılayanlar arasında Müftü Rifat Börekçi de vardı. Şimdiki Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin olduğu yerde bekliyordu. Rifat Efendi, "Hoş geldiniz, safa geldiniz, memleketimizi aydınlattınız. Canla başla sizinle beraberiz," diyerek paşayı selamladı. Oradan istasyona gidildi. Amaç İngiliz karargahının önünden geçerek İngiliz kumandanı Vitole yurdun sahipsiz olmadığını göstermekti. Ardından da Ulus'a, hükümet konağına geçildi. Civarda büyük bir kalabalık vardı. Vali Vekili Yahya Galip Bey, Ankara halkının sonuna kadar birlikte çalışacağı sözünü verdi. Hava soğumuştu. Atatürk, karşılama için gelen çocukların üşüdüğünü görünce Yahya Galip Bey'den onların evlerine gitmelerini istedi. Davul zurna çalmaya devam ediyordu. Seymenler karşılıklı zeybek oynuyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın "Muhterem Ankaralılar, çok yoruldunuz. Evlerinize çekilin, istirahat edin, sağ olun, var olun" demesi üzerine Ankaralılar, "Paşam, vatan kurtuluncaya kadar emrindeyiz," diye cevap verdi. Kolordu karargahında Ali Fuat Paşa ile askeri durumu görüştükten sonra Ziraat Mektebi'ne geçildi. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kalması için güvenli olduğu düşünüldüğünden Keçiören ve Kalabağ köylülerinin yardımıyla 2 katlı bu taş bina hazırlanmıştı. O günden sonra hem Ankara hem de Türk milleti için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 27 Aralık basit bir karşılama değil, kurulacak yeni Türk Devleti'nin en önemli adımlarından biridir. 27 Aralık 1919. Atatürk'ün
kurtuluşun ve kuruluşun karargahı Ankara'ya geldiği gün. Hoş geldin paşam. İyi ki geldin. Cumhuriyet değerleriyle nice yüzyıllara. Cumhuriyetin yüzleri. Yapımcılar Müge Tüzün Gerçek, Kurtuluş Özyazıcı, Filiz Arıcıoğlu. Seslendiren Hakan Şahin.